Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi toprak altından otomatik sulamalı şişeyle diktik, pet şişeyle. Şurada gördüğünüz gibi. Her pet şişeye 4 tane biber diktik. 4 kenarına. Biberler coştu. Her tarafı çiçek doldu. İlk biberlerimizi aldık. Verdikçe almak gerekiyor ki tekrar biberlerimiz versin. Bunda gübre yok, ilaç yok, hormon yok, hiçbir şey yok. Kökboğaz hastalığı da yok. 4 bibere de 5 litrelik şişenin suyu hiç olmazsa 20 gün, 30 gün, 40 güne kadar gidiyor. İlk diktikten sonra 62 gün ikinci sulamayı yapamadık. Geldiğimde baktım bir kısmı kurumuş. Ancak sonradan gördüm ki fırtına çıktığından dolayı kırmış kökünden biberleri. Ondan kurumuş. Diğerleri sağlamdı. Burası sağlam mesela. Diğerlerinde bir iki eksik var. Bu alttan sulama yapıyor. Alttan sulama yaptığı için kökboğaz hastalığı olmuyor. Fazla sulanmadığı için de böceklenme de olmuyor. Biber sağlıklı oluyor. Ve biberin kökünün daha derine gitmesini teşvik ediyor bu sistem. Bunu alttan 15-20 santimden başlayarak sulamaya başlıyor. Bu su yavaş yavaş dibe akıyor ve yanlara açılıyor. Bu şekilde biberlerimizin kökleri de hem dibe gidiyor hem de alan olarak geniş bir alana yayılıyor. Ve çok sağlıklı oluyor. Biraz sonra yapılışını göstereceğim. Bu 5 litrelik şişe. Bunun gireceği kadar 20-25 santim derinliğinde bir çukur açtık. Pet şişeye üstten bir delik açıyoruz. Dikiş iğnesi. Ve arkasından 4. boğumdan delikler açmaya başlıyoruz. Şişenin tabanından da yine aynı şekilde delikler açacağız. Şişemizi yerleştiriyoruz ve toprağımızı dolduruyoruz. Ortadaki deliklerin 4-5 santim alta kalması gerek. O şekilde yaptık. Şimdi şişemizin içine 8-10 kaşık toprak koyacağız. Suyun alttaki deliklerden çok yavaş akması için. Bu kadar yeterli. Kendi diktiğimiz bir fidelerimiz var. Bunu her sene tohumunu alıp dikiyoruz. Şimdi bunları dikelim. Şöyle kaşıkla açalım.
Dibini bastırmıyoruz ki kökleri zarar görmesin diye. Şimdi sulayacağız, o görecek. Buna 4 tane biber rahatlıkla, bu şişe 4 biberi besliyor. Diğer tarafa geçelim. Arkaya da aynı şekilde. Ve diğer yana. Başlarını alalım ki bibere zarar olmasın. Diktikten sonra bunlara bir suyu verelim. Çünkü hava sıcak bayağı. Toprak otursun. Bastırmadan oturması için. Ve diplerine biraz kuru toprak sapıyoruz. Nemin kaybolmaması için. Bu kuru toprak hem bastırıyor toprağı hem de nemin kaybolmasını önlüyor. Arkasından şişemizi dolduruyoruz suyla. Arkadaşlar, bu şişenin bir özelliği daha var. Şöyle ki üstten delik deldik. Ortalardan deldik, alttan deldik. Alttaki toprak akışı çok yavaşlatıyor. Aşırı yavaşlatıyor. Ortadan akacak bakın. Ve sulayacak etrafını. Bunda su azaldığı veya bittiği zaman, bitmese de üstteki delikten hava alıyor. İçeriye nemli hava giriyor. Bu sirkülasyon her gün devam ediyor. Şişe içerisindeki sıcaklık ile dışarısındaki sıcaklık farklı olduğundan dolayı şişe içindeki nem suya dönüşüyor ve dibe, toprağa gidiyor. Topraktan da biberlerin köklerine veriyor. Bu şekilde bitkilerimizi kurumaktan koruyor. Bitkiler gelişmeye devam ediyor. 62 gün sulayamadık ancak gelişmeye devam etmişler ve büyümüşlerdi. 40 santim olmuşlardı. Şu an 2,5 ay oldu. Biberlerimiz çiçekte, topladıklarımız da oldu. Ve durmadan çiçek açıyorlar. Kök bazı hastalığı olmuyor. Fazla su verince bibere
böcek yapar. O da olmuyor. Fazla su vermiyoruz. Gayet sağlıklılar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.